Düşünün, sadece birkaç atom kalınlığında bir katman bir silikon çipin üstüne yerleştiriliyor ve çalışıyor. Evet, bildiğimiz anlamda bir çip. Ama inceliği görünmezlik sınırında. O kadar ince ki saç telinizin yaklaşık 100.000'de biri. İşte bu kadar küçük bir şeyin elektronik dünyasını alt üst etme potansiyeli var. Bir zamanlar grafen devrimi diye konuşuyorduk. Şimdi o devrim gerçekten gerçekleşiyor. Ama başka bir malzemeyle. Molibden disülfit. Bunu şöyle düşünün. Bir yanda atom seviyesinde çalışan şeffaf bir tül, diğer yanda milyarlarca transistörden oluşan devasa bir şehir. Fudan ekibi bu iki dünyayı üst üste getirip aralarındaki duvarı tamamen kaldırdı. Bu başarı 9 Ekim 2025 tarihinde bilim dünyasının en güvenilir dergilerinden Nature'da yayımlandı. O halde gelin bu atom kalınlığındaki devrimin perde arkasını birlikte açalım. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bugün sizlere elektronik tarihinin dönüm noktalarından birini anlatacağım. Çin'in atomik ince çip atılımı. Ama öyle teknik, sıkıcı bir dille değil. Herkesin anlayacağı, gözünüzün önünde canlanacak kadar sade ama derin bir şekilde. Hadi başlayalım. Bakın, modern bir bilgisayarın beyni dediğimiz çip aslında tamamen silikon temeli üzerine kurulu. Silikon onlarca yıldır elektronik dünyasının omurgası. Neden mi? Çünkü kararlı, üretimi görece kolay ve yüksek sıcaklıklarda bile dayanıklı. Ama artık bu malzeme kendi sınırına dayandı. Çünkü çiplerdeki transistörler, yani elektriği açıp kapatan minik anahtarlar o kadar küçüldü ki artık atom boyutuna kadar geldik. Daha da küçültmeye kalkarsan doğanın duvarına çarpıyorsun. Atomdan daha küçük bir şey koyamıyorsun. İşte tam bu noktada sahneye yeni bir oyuncu çıkıyor. İki boyutlu madde. İki boyutlu derken gerçekten iki boyuttan söz ediyoruz. Yani kalınlığı bir tek atom katmanı kadar olan maddelerden. İşte Çinli ekip bu atom inceliğindeki molibden disülfit tabakasını alıp klasik silikon çipin üstüne entegre etmeyi başardı. 1965'te Intel'in kurucularından Gordon Moore bir tahminde bulunmuştu. Bir çipin üzerindeki transistör sayısı yaklaşık her 2 yılda bir 2 katına çıkar. Bu mucizeyi mümkün kılan şey Dennard ölçekleme denilen bir fizik prensibiydi. Bu prensibe göre bir transistör küçüldükçe yalnızca boyutu değil, çalışma voltajı ve güç tüketimi de orantılı şekilde azalır. Yani daha küçük transistör daha az enerjiyle daha fazla iş yapar. Bu yüzden 1980'lerden 2000'lerin başına kadar her yeni nesil çip bir öncekinden hem daha hızlı hem de daha serin çalıştı. Ama sonra doğa dur dedi. 2000'lerin ortalarına geldiğimizde o büyü bozuldu. Çünkü transistörler artık öyle küçüldü ki aralarındaki elektron tünellemesi denilen kuantum sızıntısı başladı. Elektronlar engel olması gereken yalıtkan katmanları delip geçmeye başladı. Bu da sızıntı akımı sorununu doğurdu. Bunun üzerine kısa kanal etkisi dediğimiz başka bir fiziksel sınır devreye girdi. Yani transistörün giriş çıkış mesafesi o kadar kısaldı ki voltaj farkı kontrol edilemez hale geldi. Bu yüzden saat hızları bir noktada tıkandı. Bugün bile çoğu masaüstü işlemci 3 ila 5 GHz arasında çalışıyor. Yani 20 yıldır o duvar kırılamadı. Çözüm, hızı arttırmak yerine işi bölmek. Yani ek bir süper hızlı çekirdek yerine birden fazla çekirdeği paralel çalıştırmak. Ama asıl devrim son yıllarda başka bir fikirle geldi. Artık mesele aynı yüzeye daha çok transistör sığdırmak değil, katmanları üst üste inşa etmek. Tıpkı gökdelen yapmak gibi. İşte iki boyut madde malzemelerinin cazibesi de burada. Eskiden üretim yatay büyümeydi, yani yüzeye yayıl. Şimdi dikey büyüme dönemi başlıyor. Yani üst üste ekle. Yani tek bir silikon katmanına bağımlı kalmadan atom kalınlığındaki yeni tabakalarla işlemci, bellek ve sensörleri aynı yonga üzerinde birleştirmek. Kısacası iki boyutlu madde devrimi Moore yasasının hızını değil, yönünü değiştiriyor. Şimdi buradaki asıl sihir atom to chip denen yöntem. Yani atomik aygıttan gerçek çipe giden yol. Fikir şu: laboratuvarda tek başına çalışan atomik malzemeyi, yani tek bir hücreye indirgenmiş öğeleri artık milyonlarca transistörün yanında bir bilgisayarın beyninde aktif halde çalışır kılmak. Yani teoriden gerçeğe geçmek.
Bunu da klasik 0,13 mikrometre silikon teknolojisiyle yapıyorlar. Burada 0,13 mikrometre demek yüzeydeki çizgilerin yaklaşık olarak saç telinin binde birinden daha ince olduğunu gösterir. Yani mevcut fabrika altyapısını çöpe atmıyorlar. Üzerine kat çıkıyorlar. Başka bir deyişle eskiden var olan üretim hatlarını yok sayıp yeniden başlamıyorlar. Var olan sokakların üstüne yeni bir kat inşa ediyorlar. Yine de elektrikle çalışıyor, sinyal alıp veriyor, komutla tepki veriyor. Yani sadece gösterişli bir örtü değil, aktif, iş yapan bir katman. Bu makineler çipin üzerindeki yolları ve transistörleri atom kalınlığına yakın bir incelikte çizmek için kullanılıyor. Basitçe şöyle düşünün. Çip ne kadar gelişmişse içindeki yollar o kadar ince olur. İşte bu incelik seviyesine üretim düğümü deniyor. Örneğin 3 nanometrelik bir düğüm 7 nanometrelik olandan çok daha küçük desenler. Dolayısıyla daha güçlü ve enerji verimli çipler anlamına gelir. Buradaki ana fark EUV ve DUV teknolojilerinde yatıyor. DUV yani derin mor ötesi makineler daha uzun dalga boyundaki ışığı kullanır. Yaklaşık 193 nanometre civarında. Bu dalga boyu ışığın kalın kalemle çizdiği bir resim gibidir. Belirli bir yere kadar netlik sağlar ama atom düzeyinde detay veremez. EUV yani aşırı mor ötesi ise sadece 13,5 nanometre dalga boyuna sahiptir. Yani 14 kat daha kısa bir ışıkla çalışır. Bu da aynı yüzeye çok daha ince çizgiler çizilebileceği anlamına gelir. Kısacası DUV klasik üretim hattıdır. EUV ise atom ölçeğinde lazer neşteri gibidir. EUV olmadan 7 nanometre ve altındaki modern çipleri üretmek mümkün değildir. Fudan Üniversitesi'nin geliştirdiği bu iki boyutlu çipin kapasitesi 1 kilobit. Yani toplam 1024 bitlik küçük bir bellek hücresi dizisi. Kulağa küçük geliyor değil mi? Bu mu devrim diye düşünebilirsiniz. Ama buradaki amaç büyük bir bellek üretmek değil. Çalışan entegrasyonu ispatlamak. Yani bu sistem bakın atom kalınlığındaki malzeme silikonla aynı platformda gerçekten birlikte çalışabiliyor demenin kanıtı. Bugüne kadar birçok laboratuvar atom inceliğinde transistörler üretmişti. Ancak bu transistörlerin çoğu tekil denemelerdi. Yani bir tanesi çalışıyordu ama yüz binlercesi yan yana geldiğinde sistem çökerdi. Gerçek bir çip ortamında bu kadar ince bir malzemenin silikon tabanlı devrelerle aynı anda senkronize biçimde çalıştığı bir örnek yoktu. Fudan Üniversitesi ekibi işte tam da bunu başardı. Atom kalınlığındaki molibden disülfit katmanlarını klasik silikon devrelerle kusursuz şekilde entegre edip çalışan bir bellek yongası üretti. Üstelik başarı oranı da şaşırtıcı. %94,34 üretim verimi. Bu şu anlama geliyor. 100 çip üretilirse 94 tanesi sorunsuz çalışıyor. Çünkü normalde deneysel düzeydeki projelerde verim %10, %20 civarını geçmez. Geri kalan parçalar hata verir veya çalışmaz. Ama burada işler tersine döndü. Artık hata değil, başarı normal hale geldi. İşte bu yüzden bu gelişme sadece bir laboratuvar başarısı değil. Üretim dünyasında kullanılabilecek, uygulanabilir bir teknolojinin ilk sinyali. Gelelim hıza. Araştırma raporunda 20 nanosaniye diyorlar. Peki bu ne demek biliyor musunuz? Bu tek bir bellek hücresinin okuma veya yazma işlemini tamamladığı süredir. Yani bir hücre 1 veya 0 bilgisini bu kadar kısa sürede değiştirip kaydedebiliyor. Ancak tüm çip sistemi güvenli, stabil çalışsın diye testler 5 MHz frekansında yapılmış. Yani saniyede 5 milyon işlem civarında. Hücrelerin sınır hızı çok daha yüksek olsa da sistem güvenlik için biraz yavaşlatılmış. Burada önemli olan 50 ile gitmek değil, arabanın 300 yapabildiğini kanıtlamak. Yani bu teknoloji teorik olarak hızlı değil, gerçekten o hızlara ulaşabileceğini gösteren ilk atom kalınlığındaki sistem. Peki bu hız ve enerji tablosu neden bu kadar kritik? Çünkü bir zamanlar her şeyi büyüleyen o Moore yasası artık yavaşladı. Ama atom ölçeğine kadar küçülünce fizik buna artık izin vermiyor. Ne demek bu yakınlık? Eskiden işlemci ile bellek arasında uzun bir yol vardı. Sanki mutfakla yemek masası arasında 10 metrelik bir koridor gibi. Her veri alışverişinde o koridoru geçmek için hem zaman hem enerji kaybına neden oluyordu. İşte iki boyutlu katmanlı bellekler bu koridoru ortadan kaldırıyor. Çünkü bu bellekler
işlemcinin hemen üst katına neredeyse onunla aynı yüzeye eklenebiliyor. Yani yakın bellek denilen kavram gerçeğe dönüşüyor. Bu yakın entegrasyon sayesinde her watt başına alınan veri akışı artıyor. Yani aynı enerjiyle daha çok veri taşınabiliyor. Buna karşılık hem ısı hem de gecikme ciddi şekilde azalıyor. Bu da özellikle yapay zeka hızlandırıcılar için inanılmaz bir fark yaratıyor. Çünkü yapay zeka sistemlerinde veriyi işlemciden belleğe taşımak genellikle enerjinin %60'tan fazlasını yiyor. İki boyutlu bellek bu mesafeyi kısaltarak tam anlamıyla oyunun kurallarını değiştiriyor. Yani mesele artık daha küçük transistör değil, verinin kaynağı ne kadar yakın işlendiği. Enerji kısmı ise işin en çarpıcı bölümü. Çünkü her bit yazma işlemi sadece 0,644 pikojül enerji tüketiyor. Şimdi piko nedir derseniz trilyonda bir demek. Yani bir jülü trilyon parçaya böldüğünüzde bir tanesi pikojül olur. Basit bir örnekle anlatalım. Bir cep telefonunun pili ortalama 15.000 jül enerji depolar. Bu çipin her yazma işlemi o enerjinin yaklaşık 20 trilyonda birini harcıyor. Ama bu farkı milyonlarca, milyarlarca kez tekrarladığınızda pil ömründe ve ısınmada dev bir fark ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden bu buluşa cihaz verimliliğini yeniden tanımlayabilir deniyor. Çünkü gerçekten de bugüne kadar hiçbir silikon temelli bellek bu kadar küçük enerjiyle bu kadar hızlı çalışmayı başaramamıştı. Ayrıca akla şu soru geliyor. Peki bu başarı Çin'e uygulanan teknoloji ambargolarıyla çelişiyor mu? Cevap hayır. Doğrudan bir çelişki yok. Ancak bu yeni yöntem o hattı kopyalamaya çalışmak yerine EUV'siz de işe yarar ürün çıkarma fikrini güçlendiriyor. Kısacası ana rota hala EUV ama bu teknoloji akıllı bir yan şerit açıyor. Bu sayede belirli bellek türleri veya düşük güç sınıfındaki çipler de ambargo zincirine takılmadan ilerleme imkanı doğuyor. Yani bu keşif bizim önceki videoda söylediğimiz ambargolar yüzünden yetişmek çok zor tespitini çürütmüyor. Sadece o tabloya yeni bir mühendislik çözümü ekliyor. Fark şu: Çin hala EUV seviyesine ulaşmış değil ama artık EUV olmadan da ilerlenebilecek bazı alanlar var diyebileceğimiz bir döneme girdi. Ama bu kadar ince bir malzemeyi silikonun üstüne koymak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü silikonun yüzeyi mikroskopla bakıldığında aslında dümdüz değildir. Tepeleri, vadileri, mikroskobik çukurları vardır. Şimdi düşünün, sadece birkaç atom kalınlığındaki bir tabakayı bu yüzeyin üstüne koyuyorsunuz. Arada bir tümsek bile olsa o tabaka gerilir, bükülür, hatta yırtılır. Sonuç elektrik sızıntısı, ısı kaybı ve devre arızası. Fudan ekibi bu zorluğu aşmak için tam 3 aşamalı bir çözüm geliştirdi. Birincisi yüzeye uyumlu yapışma tekniği. Bu yöntemde atomik katman silikonun en ufak çıkıntısına bile uyum sağlayacak şekilde gerilmeden yerleştiriliyor. İkincisi katmanlar arası tampon mimarisi. Bu alt devre ile üst katman arasında mikroskobik bir ara yastık oluşturuyor. Ama bu yastık bildiğiniz sünger gibi değil. Atomik düzeyde bir denge tabakası. Ne çok sert ne çok yumuşak. Isı şokları veya gerilim farkı olduğunda enerjiyi emip dağıtıyor. Böylece iki katman birbirini yıpratmadan çalışabiliyor. Üçüncüsü ise antişok paketleme. Bu çipin en üst kısmına yerleştirilen koruyucu bir elektrostatik kalkan. Tıpkı akıllı telefon ekranına takılan şeffaf koruyucu film gibi davranıyor. Yani dış ortamdan gelen elektrik boşalması ya da ani sıcaklık farkı bu atom inceliğindeki katmana ulaşamıyor. Bu üç önlem sayesinde Fudan ekibi sadece laboratuvarda değil, gerçek üretim koşullarında da bu iki boyutlu tabakayı silikon üzerine sorunsuz entegre edebildi. Bu arada tam yeri gelmişken çok sık sorulan bir şehir efsanesini de netleştirelim. ASML makinelerinin veya TSMC fabrikalarının içine işgal olursa patlasın diye bomba kondu iddiasını mutlaka duymuşsunuzdur. Bu söylenti uzun süredir dolaşsa da hiçbir güvenilir kaynak tarafından doğrulanmış değil. Yani ortada gerçekten fiziksel bir patlayıcı mekanizma yok. Ancak doğrulanan bir şey var. Bu ileri litografi makineleri uzaktan erişimle devre dışı bırakılabilecek sistemlere sahip. Buna mühendislikte kill switch yani uzaktan kapatma anahtarı deniyor. ASML'in makineleri o kadar karmaşık ki dışarıdan yedek parça,
özel yazılım servisi ve kalibrasyon desteği olmadan zaten çalışamıyor. Yani bir ülke bu cihazı ele geçirse bile ne bakımını yapabilir ne de yeniden devreye alabilir. Kısacası sistemin gücü fiziksel bir patlamada değil, bilgi akışının kesildiği anda kendi kendine durmasında. Peki Fudan ekibi tarafından neden NOR Flash seçildi? Çünkü bu sistem bellekteki verilere doğrudan erişim sağlıyor. Yani veriye ulaşmak için tüm bloğu okumak zorunda değilsiniz. Hedef hücreye direkt gidiyorsunuz. Bu bir kitabı baştan sona karıştırmak yerine doğrudan istediği sayfayı açmak gibi. Basit, güvenilir ve hızlı. Bu yüzden ilk entegrasyon denemesi için en mantıklı mimari bu oldu. Diğer alternatif olan NAND Flash daha çok yüksek yoğunluklu depolama için kullanılıyor. Ama rastgele erişimde daha yavaş çalışıyor. Yani büyük bir depo düşünün. Orada kutu kutu aramanız gerekiyor. NOR ise GPS'te doğrudan doğru adrese gitmek gibi. İşte Fudan ekibi ilk hedefi hız ve doğruluk olan bu projede en risksiz ve en kararlı yolu seçti. Bir de burada 32 bit paralel hat sistemi devreye giriyor. Yani veri tek bir şeritten değil, aynı anda 32 ayrı yoldan geçiyor. Tek şeritli bir yoldan giden trafiği düşünün, bir de 32 şeritli otoyolu. Her bit kendi yolunda aynı anda ilerliyor. Sonuç hem daha hızlı veri akışı hem de çok daha düşük hata olasılığı. Fudan ekibi aslında diyor ki bu katmanlı yapılarla biz sadece çip üretmiyoruz. Bilgiye giden yolu da yeniden tasarlıyoruz. Burada akla doğal olarak şu soru geliyor. Peki ASML ve TSMC tahtını kaybeder mi? Kısa cevap yakın vadede hayır. Çünkü en ileri çipler hala EUV litografisiyle yani ışığın en kısa dalga boyunda çalışan sistemlerle üretiliyor. Bu teknoloji olmadan 3 nanometre gibi ileri ölçekte üretim yapmak neredeyse imkansız. ASML'in bu süreçteki rolü sadece bir makine tedarikçisi olmak değil. Zeiss tarafından üretilen atomik düz aynaları, yazılım tabanlı metroloji sistemleri ve karmaşık optik senkronizasyonlarıyla bir bütün halinde yürütmek. Yani ortada tek bir cihaz değil, tam bir orkestrasyon var. Ama uzun vadede denklemin şekli değişebilir. Eğer bu iki boyut üstü entegrasyon yaklaşımı yaygınlaşırsa oyun tahtası küçülmez. Aksine tahta yeni bir kat kazanır. ASML ve TSMC de bu yeni katmana uygun araçlar ve üretim akışları geliştirerek merkezdeki yerini korur. Ve düşünün, bütün bunlar sadece birkaç mikrometre kalınlığında bir yonganın içinde gerçekleşiyor. Yani bir saç telinden onlarca kat ince bir katmanda milyarlarca işlem dönüyor. Ve bu sadece bir laboratuvar deneyi değil. Bu Çin'in aynı zamanda üretim planı olan bir teknoloji. Üniversitenin açıklamasına göre ekip önümüzdeki 3 yıl içinde bu yöntemi megabit ölçekli belleklerde denemeyi ve ticarileştirmeyi hedefliyor. Yani 2028 civarında bu iki boyutlu katmanlı çipler özellikle düşük güç tüketimli cihazlarda gerçek ürün olarak karşımıza çıkabilir. Ayrıca güncel tabloyu da netleştirelim. Hollanda'nın lisans rejimi, Japonya'nın ekipman kontrolleri ve ABD'nin ihracat kısıtlamaları sürdüğü sürece Çin'in ileri üretim teknolojilerinde EUV sistemlere erişimi hala sınırlı kalacak. İşte bu yüzden bu yeni iki boyut üstü entegrasyon yaklaşımı özellikle düşük güç tüketimi, yakın bellek ve 3 boyut yığınlı özel uygulama alanlarında en hızlı etkiyi gösterebilir. Ama büyük hacimli ileri seviye CPU ve GPU tarafında kısa vadede mevcut ekosistem yani ASML, TSMC ve ortakları baskın olmaya devam edecek. Ama burada bir dengeyi unutmamak lazım. Bu teknoloji şu anda hala prototip aşamasında. Seri üretim için çözülmesi gereken birçok mühendislik sorunu var. Atom kalınlığındaki katmanların büyük yüzeylerindeki kusur yoğunluğu, transfer sırasında oluşan yırtılma ve gerginlik, ısıl dayanıklılık yani termal kararlılık ve üretim süresinin uzaması gibi konular hala önümüzde duruyor. Ama artık fark şu. Kimse bu aşamadan sonra olmuyor diyemiyor. Çünkü artık elimizde çalışan bir örnek var. Geleceğe baktığımızda tablo şöyle şekilleniyor. Kısa vadede bu tür iki boyutlu bellek katmanları özellikle yapay zeka işlemcilerinde yakın bellek olarak kullanılabilir. Yani veri işlemciye uzak bir yerden gelmez. Hemen yanı başında tutulur. Bu da hem gecikmeyi azaltır hem enerji tüketimini düşürür. Orta vadede bu bellek katmanlarının üstüne iki boyutlu işlemci katmanları da eklenebilir. Böylece tam anlamıyla dikey entegre çipler ortaya çıkar. Uzun vadede ise tablo çok daha büyüleyici.
Sensör, işlemci ve bellek yani algılama, düşünme ve hatırlama hepsi tek bir yonganın içinde atom katmanları halinde üst üste yer alabilir. Bu da çok daha ince, çok daha hızlı, çok daha az ısınan ve inanılmaz ölçüde enerji tasarruflu cihazlar demek. Silikonun üstüne eklenen bu atom kalınlığındaki katman belki de mikro elektriğin ikinci devrimini başlatıyor. Bu bilgilerin tamamı Nature dergisinin 9 Ekim 2025 tarihli makalesinden, Fudan Üniversitesi'nin resmi duyurusundan ve Tom's Hardware, China Daily, Yisai Global ve Interesting Engineering gibi doğrulanmış teknik kaynaklardan alınmıştır. Tüm bu kaynaklar aynı veriye ve aynı dijital makale kimlik numarasına dayanmaktadır. Toparlayalım. Bu iki boyut üstü bellek entegrasyonu bir ambargoyu yok sayan mucize değil. Ama Moore yasasının ivmesinin azaldığı bir dönemde oyunun kurallarını değiştirebilecek kadar önemli bir mühendislik yön değişimi. Bu teknolojinin Çin açısından anlamı şu: kapalı ana güzergahta ilerlemek yerine yeni bir yan yol açmak. ASML ve TSMC açısından ise oyun artık sadece litografi değil, aynı zamanda iki boyut katmanlı mimariler üzerinden genişleyen bir eksene dönüşüyor. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bu tür geleceği şekillendiren teknolojileri seviyorsanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu kanal sadece bilgi veren değil, birlikte düşünen bir topluluk. Bildirimleri açarsanız bu serinin devamı da bu teknolojinin işlemciler, yapay zeka çipleri ve batarya yönetim sistemleri üzerindeki etkilerini de konuşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, güvenli ve keyifli sürüşle kalın, teknolojiyle kalın arkadaşlar.